Geçen hafta bir video hazırlamıştım hatırlarsınız. Belki 2023 yılında çıkacak MMORPG oyunların bir listesiydi bu. Chrono Odyssey adındaki oyun da bu listenin içindeki oyunlardan bir tanesiydi. Daha geçen 2 gün önce falan bir gameplay videosu yayınlandı bu oyun için. Birlikte bir bakalım, inceleyelim, bir ön incelemesini yapalım istedim. Gameplay videosundan gördüğüm kadarıyla oyunu kendimce yorumlayacağım bir video olacak bu özetle ve bu tarz içerikleri daha fazla yapmayı istiyorum. Ön inceleme tarzı, ileriye dönük daha da fazla içerikler olacak özetle deyip daha da uzatmadan oyunumuzun videosuna geçelim isterseniz. Hazırsanız hemen videoya başlayalım. Oyun M-Pixel adındaki Kore menşei bir firma tarafından geliştiriliyor. Çok fazla oyunu olduğunu söyleyemeyiz bu firmanın ama Kore'de yayınlanmış en bilindik ve tek oyunu zaten Grand Saga adındaki anime tarzı oyunu diyebiliriz. Böyle bir firmanın bu kadar büyük bir işi yapıyor olması açıkçası beni bayağı şaşırtıyor. Bu yüzden hafif bir çekinmiyor da değilim işin aslı ama yapılan işi gördükçe umutlarım da tabii ki yine de artmış oluyor. Önceki liste videomda çok üzerine konuşamamıştık bu oyun için çünkü söylediğim gibi çok az bilgi vardı. Ancak bu video itibariyle birlikte artık sitelerini de güncelledikleri için biraz olsun daha üstüne konuşabilecek hale geldik. Oyun Setera adında henüz bilinmeyen, ödülleri ve zenginlikleri olan, keşfedilmemiş bölgelerle dolu bir ülke olarak geçmekte. Zorlu düşmanlara karşı savaşacağımız, yeni edindiğimiz uzay zaman üzerine yetenekler ve yolculuklarınız boyunca oluşturduğumuz ittifaklar sayesinde henüz keşfettiğiniz bu toprakları fethedebileceksiniz. Bu dünyada tek bir yol yok, bükülen uzay zamanın kaosundan doğan fırsatlarla dolu olacağı söylenmiş. Hikayesi oldukça ilgi çekici olduğunu söylemem gerekiyor. Özellikle zaman ve mekan konusunun çok üzerinde duruyor gibi oyun. Gameplay videosunda da daha fazla değineceğiz zaten bu konuya. Oyunda World Movers adında yani dünyayı taşıyanlar olarak geçmekteyiz biz ve var olan dünya sona gelirken biz Setera'ya kaçmış bir ırk olarak geliyoruz. Ayrıca bu World Movers'ların 3 tane tarafı olacağı söylenmiş. Yani 3 tane faction'dan birini seçeceğiz anlamına taşıyor bu oyunda. Bunların temel amacı Setera'yı refaha götürmek ama aynı zamanda kendi iç savaşlarını da vereceği yazılmış sitesinde. Yani buradan da anlıyoruz ki ırk savaşları oyunda olacak diyebiliriz şimdiden. Bunun dışında 4 ana düşmandan bahsedilmiş. Bunlar yine gardiyanlar dediğimiz Setera'yı koruyan büyük düşmanlar yani bosslar sanıyorum. Bunun dışında boşluk dediğimiz karanlık güçlerin olacağını görüyoruz. Muhtemelen zamanla alakalı konularda sıkıntıya düşürecek düşmanlar bunlar bizi. Kırık dediğimiz iskeletten yaratıklar olacağı yine görüyoruz. Dünyada tam olarak geçmedikleri için benliklerini yitirmiş yaratıklar olarak geçiyor bunlar da yani bizim ırkımızdan gelen dönüşmüş yaratıklar diyebiliriz bunu da. Normal moblardan biri yine bunlar sanıyorum. Son olarak sürgün dediğimiz dünyadan gelip dışlanmış kişiler var. Aynı şekilde bunlar suçlulardan falan oluşan dışlanan kişiler oluyor. Yine normal moblar olarak bunları göreceğimizi ben düşünüyorum oyunda. Ancak normal moblardan daha güçlü olacağı söyleniyor. En azından sürgün dediğimiz bu ırkın. Oyundaki en önemli olaysa kronotektör dediğimiz saatin zaman ve mekanı bükme yeteneği olacak gibi gözüküyor. Bunun üzerinde özellikle durulmuş sanıyorum ki bu item ya da yetenek temel bir araç olacak ve bolca kullanacağız gibi gözüküyor. Sitesinden şimdilik gördüklerim bu kadardı. Şimdi dilerseniz gameplay videosuna birlikte geçelim. Video boşluk dediğimiz düşmanların gözükmesiyle başlıyor. Oyunda karanlık bölgelerde bunları göreceğimiz aşikar. Gözüken diğer harita ise Setera'nın huzurlu tarafı. Setera huzurlu, doğayla iç içe ve güzel bir ülke olarak başlayacağız ve ilerleyen süreçte hikayeyle birlikte karanlık tarafı da göreceğiz diye ben düşünüyorum. Bu noktada Lost Ark'ın hikayesine benzettim aslında ben biraz. Sonrasında saat sesleri eşliğinde bir bölüm görüyoruz ki zamanla çok işimiz var bu oyunda biliyorsunuz ki. Devamında ise random mekanlar gösteriliyor. Şehir ve etkileşimle ilgili kısımlar var görüleceği üzere. Binek olarak atların olacağı yine aşikar. Ayrıca klaslara dair buradan birkaç ipucu da alabiliriz sanıyorum. 5-6 tane klas saydım ben şu ana kadar. Warrior'un 3 türünü gördüm. Tek kılıç, kılıç kalkan ve berzerk olarak. Asas, büyücü ve okçu olarak da yine tahminimce 6 tane temel sınıf oyunda olacak gibi duruyor. Bu gemi sahnesinde fast travel mı yoksa gemiyi mi kullanacağız tam olarak kestiremiyorum ama denizleri aşmak oyunda olacak yine sanıyorum ki. Sonrasında oynanışa dair mekanikler görüyoruz burada. Biraz olsun açıkçası Action RPG non-target olacağını tahmin etmiştim oyunun ama bu kadarını düşünmemiştim gerçekten. Soul-like havası da veriyor burada ufaktan ama daha hızlı olacağı oyunun kesin action'ı daha hızlı olacak büyük ihtimalle. Oldukça hoşuma gitti diyebilirim bu kısmı o yüzden. Bayağı da sağlam duruyor. Mekanikleri zaten tam buradaysa kronotektör dediğimiz saati görüyoruz yine. Zamanı manipüle etme yeteneğini bir ufak gösteriyor burada aslında.
Burası hikaye asmı bilmiyorum ama ilk öğreneceğimiz kısım burası olabilir, zamanı manipüle etmeyi. Ayrıca buradaki mekan bana çok fazla Lost Ark'taki Trixion map'i etkisini verdi. Orada karakteri ilk seçtiğimiz, o klas seçtiğimiz kısım aslında burasıydı. Bu da ona benzer bir şey gibi geldi bana o yüzden. Bir diğer kısımsa dağa tırmanıyor burada gördüğünüz gibi. Tırmanmanın olacağını zaten tahmin ediyorduk. Diğer videoda da vardı bu. Burada ise aslında uzakları göstermeye çalışmışlar. Gerçekten farklı bir dünyada oynayacağımız hissini yaşattı bana bu kısım ve oldukça da sağlam gözüküyor yine grafikler. Burada da tek kılıç, okçu, büyücü, berzerk, kılıç kalkan, asas sınıflarının yetenekleri ve oynanışı gösteriliyor görüleceği üzere. Benim dikkat ettiğim bir şey var burada. Klasların hepsinin 2 yeteneği var gibi geldi bana. Daha doğrusu klasın yeteneği evrimleşiyor gibi düşünebiliriz. Muhtemelen BDO'daki uyanış tarzı bir mekanik ile farklı yeteneklere seri geçişler yapıp kombolar halinde kullanabileceğiz bunları. Uyanışı vardı BDO'da bildiğiniz gibi, ona çok benzettim bu yüzden. Özellikle asas sınıfının mızrağa geçmesi ya da diğer asas sınıfının silahı kullanması bunun bir göstergesi gibi geldi bana. Bu uyanış ve alt sınıfları kendimiz seçiyoruz düşüncesini de yine verdi bana. Burada bir bilgi daha var ayrıca. Cinsiyet kısıtlaması sanıyorum burada olmayacak. Çünkü Asas'ın 2 cinsiyetini birden görüyoruz videoda. Devamında ise muhtemelen ilk bossların mekaniklerini görüyoruz. Açıkçası bosslarda en nefret ettiğim şey dümdüz olması bossların. Vurulan ve alınan hasarın belli olmaması ve animasyonların can sıkması aslında sıkıntı yaratıyor oyunlarda biliyorsunuz ki. Bu oyunda ise oldukça sağlam olacak gibi duruyor. Videoyu yavaşlatacağım burada özellikle. Dikkat ederseniz boss vurduğunda düşenler, savunma yapanlar ve uçanlar var burada. Bu da boss fightlarının ne kadar keyifli olacağının bir göstergesi aslında. Vurulan ve alınan hasarlarda çok bariz etkileri belli oluyor burada göreceğiniz üzere. Bu da oldukça iyi bir izlenim bıraktı bende açıkçası. Ancak başka fark ettiğim şey ise bossların 5-6 kişilik ekiplerden oluşuyor olması. Yani dünya bossları dışında dungeon bosslarının da olacağını düşünüyorum ben ve bu onlar büyük ihtimalle şu an gördüğünüz. Mekanikli olacaklar da yine bariz belli çünkü savunma ve saldırı şekilleri değişiyor göreceğiniz üzere videoda. Buradaki kısımda ise dünya boss'unu görüyorsunuz. Epik bir sahne oluşuyor burada yavaşlattığımda. Yine aynı şekilde vurulan ve alınan hasarlar belli oluyor. Yerde ölü yatanlar, işte player'lar falan görebiliyorsunuz burada. Oldukça güçlü dünya bossları bizi bekliyor gibi gözüküyor. Bu kısımda ise saatin kullanımını birazcık gösteriyor yine. Açıkçası bunun oyun içinde aktif bir kullanımı olacağını düşünmüyorum ben. Daha çok hikayeye has bir şey gibi geldi bana. Zaten online bir oyunda bunun kullanımı çok karmaşık olacaktır diye düşünüyorum. Bu benim düşüncem tabii bu arada. Bu sebeple nasıl kullanacağını bir yandan da çok merak ediyorum. Mesela ölüp geri döndüğü bu sahnede hikayeye has gibi duruyor çok fazla. Belki de öldüğümüzde kullanıp zamanı geri almamızı sağlayacak tek seferlik bir şey falan olabilir. Ancak yine de online'da bunu kullanmak çok garip olacaktır. O yüzden kullanımının nasıl olacağını gerçekten ayrı bir merak ediyorum şu anda. Bu kısımda ise hikayenin bazı kısımlarını görüyoruz. Sinematik geçişler bunlar sanıyorum. Dungeon'ların giriş ve çıkışlarında bu tarz sahneler ve sinematik geçişler görebiliriz diye düşünüyorum. Sona doğru ise son bir boss fight gösteriyor ki burada tekrar fark etmemi sağladı. Vurulan yerden hasar alıyor olmamız yine inanılmaz gözüküyor bence. En son Terra'da görmüştüm bunu sanırım. Ne taraftan vuruyorsak oradan hasar alıyorduk ve kan çıkıyordu, savruluyordun. Birçok MMORPG oyununda buna dikkat edilmiyor ama burada dikkat edilmiş olması yine benim oldukça hoşuma gitti diyebilirim. Ayrıca uyanış tarzı bir geliştirme olduğunu da bir kez daha görmüş oldum ben. Zira büyücünün kitap alması, kılıç kalkan warrior sınıfının işte mızrağa dönüşmesi gibi şeyler ayrı klaslar değil de uyanış gibi geldi bana bu yüzden. Bu kadar sınıf olabilir mi? O da ayrı bir düşünce tabii ki. En sonunda da yine saat sesleri eşliğinde dünyasını göstererek videoyu bitiriyorlar açıkçası. Dünyası çok güzel gözüküyor yine dediğim gibi ve videomuzda böylece tamamlamış oluyoruz gameplay videosunu. Son olarak oyunun vaatlerine gelecek olursak öncelikle tam bir MMORPG oyunu ve PvP yanında hikayesinin de ön plana çıkmış durumda diyebiliriz oyun için. Daha önce gördüğüm MMORPG oyunlarda çok olmayan bir özellik bu. Oldukça da ilgi çekici bir hikayesi var bence. Her yönünü güçlü tutmuş sağlam bir oyun olacağı söylenmiş. Üstelik bunu da çok sağlam grafiklerle yapacaklarını yine söylemişlerdi ki öyle de duruyor zaten. Ancak benim asıl merak ettiğim bu grafiklere MMO bir oyunda nasıl optimize edecekleri. Optimizasyon konusunda sıkıntılar olacağını ya da downgrade diyeceğini ben düşünüyorum açıkçası. Oynanış ve çeşitliliği çok iyi olacağını videodan zaten görebiliyorsunuz.
Büyük boss savaşları ve keyifli dungeonlar olacak gibi yine gözüküyor. Vuruş hissi ve mekanikleri de oldukça sağlam gözüküyor. Yani şu ana kadar gelmiş en kaliteli MMORPG oyunu olacağını konusunda oldukça iddialılar. Ki gördüklerimden de oldukça memnun kaldım ben açıkçası. Bayağı sağlam duruyor. Bu arada life skill konusunda ise hiçbir şey görmedik neredeyse. O konuyu da aslında merak ediyorum. Optimizasyon ve zamanını kullanma olayı dışında çok kafama takılan bir şey aslında kalmadı gibi. Bir de life skill var tabii ki. Videodan oldukça etkilendim ve oyunun çıkmasını daha bir sabırsızlıkla beklemeye başladım ben açıkçası. Umarım bir an önce çıkar da testlerine de yavaştan başlarız. Son olarak söylemek istediğim ise oyunun zamana bu kadar odaklanması, saatlerin sürekli geçmesi ve MMORPG oyunlarının temel ihtiyacı olan saat. Çok ironik bir olay değil mi sizce de bu? Sonuçta MMORPG oyunlar saatlerimizi alıyor ve zamanı geri alamayız. Oyunda geçen her anın keyfini çıkarın demenin farklı bir yolu olabilir mi diye de düşündürüyor bu yüzden. Sizlerin de oyun ve video hakkındaki düşüncelerini çok merak ediyorum. Yorumlarda buluşalım efendim. Böylece Chrono Odyssey ön incelememizin de sonuna gelmiş olduk. Sonraki videolarda ve incelemelerde görüşmek dileğiyle diyorum. Sevgiyle ve oyunla kalın dostlar. Görüşmek üzere.